Herkese selam. Bu videoda birbirlerinden hoşlanmayan ülkelerin neden hoşlanmadıklarını ve ne kadar ileri gittiklerinden bahsedeceğim. Birbirini sevmeyen ilk ülkeler Vietnam ve Kamboçya'dır. 1977'de Komünist Pol Pot önderliğindeki Kamboçya, Vietnam topraklarında 10 kilometre kadar içeri girdiler ve 3157 köylüyü öldürdüler. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ordusunun düzenli birlikleri saldırı bölgesine yaklaştığında Pol Pot ordusuyla hızla geri çekildi. Vietnam ordusu ilerleyerek Kamboçya'nın başkenti olan Phnom Penh'e girdi ve böylece Kamboçya'da 10 yıl sürecek olan Vietnam hakimiyeti başlamış oldu. Bu yüzden Kamboçya halkının bir kısmı Vietnam'ı sevmiyor. Birbirinden hoşlanmayan diğer ülkeler Sırbistan ve Bosna Hersek'ti. 1992-1995 tarihleri arasında Sırbistan ve Bosna Hersek Savaşı sırasında 200 bin kişi yaşamını yitirdi. Bugün Bosna Hersek topraklarında ayrı bir özerk devlet olan Sırp Cumhuriyeti yerel liderleri tam bağımsızlık istemeye devam etmektedirler. Macaristan ve Romanya Avrupa'da yer alıp sınır komşusu olan iki barışçıl ülke. Ayrıca Avrupa Birliği üyesi ve bu ülkelerin günümüzde çatışması imkansız olurdu. Ancak kendilerini Datça ülkesinin varisi gören Rumenler, Hunlar Avrupa'ya gelmeden önce burada yaşıyorlardı. Attila yönetiminde Hunlar 376'da Transilvanya'yı fethettiler ve bugün bile 1 milyon Macar Transilvanya topraklarında yaşıyor. Birçok Macar Romanya'nın mevcut Transilvanya bölgesinin Macaristan'a bağlanması gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden Romanya'dan hoşlanmıyor. Bir başka birbirini sevmeyen ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dır. İlk çatışmalar 1905'te Bakü'de gerçekleşti. Daha sonra bu çatışma Şuşa'ya sıçradı. 1922'de Sovyetler Birliği'nin kurulması üzerine çatışmalar 1988'e kadar nadir yaşandı. Ancak 1988'de Karabağ Ermenileri ayrılıp Ermenistan'a katılmak için oy kullandılar. Bu olaylar sırasında yürekleri yakan Hocalı katliamı ve daha bir dizi üzücü olay yaşandı. Ermeniler 1992'de Nagorno-Karabağ isminde yeni bir devlet kurdular. 2020 yılına gelindiğinde Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan topraklarının yarısını geri aldı. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bir bildiri sonunda ateşkes yapıldı. Daha doğuda Asya'da Japonya ve Rusya arasında başka bir rekabet var. 1804'te Nikolay Rezanov diplomatik bir görevle Nagasaki'ye geldi. Ancak Japonlar Ruslarla ticaret yapmak istemediklerini söylediler. Ruslar bu karardan sonra Japon ticaret merkezlerini yok ettiler. Daha sonra 1905'te Rus-Japon savaşı patlak verdi ve bu savaşta Japonlar galip geldi. Bugün bile bu iki devletin anlaşamadığı Kuril Adaları isminde topraklar var. Kuril Adaları 50'den fazla volkanik adadan oluşuyor. Japonya adalardan 4'ünü kendi topraklarına katmak istiyor ve bu adaları kuzey toprakları diye adlandırıyor. Afrika'ya gittiğimizde Eritre ve Etiyopya arasındaki ilişki tarihsel olarak düşmancadır. Eritre 1993 yılında Eritre Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı ve ardından ilişkiler samimiydi. Ancak 1998 Eritre-Etiyopya Savaşı bir dönüm noktası oldu ve ilişkileri giderek daha düşmanca hale geldi. Sınır çatışmalarından dolayı Etiyopya deniz ticareti için Eritre limanlarını kullanmadı. 2018'de nihayetinde Eritre-Etiyopya sınır anlaşmazlığını resmen sona erdiren ortak bir bildiri imzaladılar. 2020 yılına gelindiğinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Etiyopya arasında savaş patlak verdi. Etiyopya ve Eritre orduları tarafından Tigrinya'nın başkenti olan Mekelle'ye hava bombardımanları da dahil olmak üzere saldırılar gerçekleştirildi. Savaşta Tigray Savunma Kuvvetleri, Etiyopya ve Eritre'nin Tigray'da yaptığı yakıp yıkma taktikleri ve savaş suçlarına tepki olarak kuruldu. Bu iç savaş hala devam etmektedir. İkinci bölümde olmasını istediğiniz ülkeleri yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.